Selam millet, yayına hoş geldiniz. Benim adım Hadi abi. Bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız. Çünkü bu yayın sadece bir oyun yayını değil. Bu bir deneme yayını olacak. Ama yayını denemeyeceğiz kendimizi. Kendimi deneyeceğim. Ee, Biliyorsunuz bu kanalı yeni açtık. Kısa kısa videolar paylaştık. Canlı yayınlar yaptık. Bu kanalı oğullarım Yaman ve Sarp istiyor. Onlar yönetecek. Ben de onlara eşlik edeceğim. Onlara destek olmak amacıyla kısa canlı yayın testleri yaptım. Kısa videolar hazırladım. Ama bu videoları hazırladıktan sonra linç yemeye de başladım. Ee, Güzel de oldu. Bir yandan hoşuma da gitti. Dedim ki bu linçlere cevaben kısa short videolarla practice yapayım, pratik yapayım. D1, D2 diye kısa short videolar hazırlamıştım, yayınladım da. Ama çok da bilinçli de değildi. Linçler, kötü yorumlar devam edince dedim e, bunu farklı bir metotla yapalım. Madem gençler bizi ciddiye alıyor, biz de onlara bir challenge'la yanıt verelim istedim. YouTube'da videolar izledim, araştırdım, ChatGPT ile konuştum. 30 günlük bir takvim çıkarttım. Her gün 45 dakika olmak üzere practice, mekanikleri geliştirmek için pratik yapacağım. Bu pratik yaptığım yayını da dedim ki e, off the record kaydedip yayınlamaktansa canlı yapayım. Nereden nereye geldiğimizi de herkes görsün. Burada şunu da belirteyim, hani bana atılan linçler çok benim keyfimi kaçıran bir şey değil. Mutlu oldum. Selam olsun onlara da. Ama burada önemli olan başladığım bir işe devam edebilmek, kendi çocuklarıma bir şey gösterebilmek, onlara bir yol açabilmek. Hem benim için de değişik bir eğlence olacak. Biz de oldies olabiliriz, eski bir gamer'ız. Tabii uzun yıllar buna ara verdik. Şimdi çocuklarım büyüdü. Çocuklarımla beraber tekrar oyun oynamaya başladım. Çok da keyif alıyorum. Ee, Tahminimce herkes oyun oynamaktan keyif alıyor. Ee, Bu doğrultuda da The Green 30 Day Challenge diye, yani 30 günlük mekanik eğitimi challenge'ı başlattım. Ve 1 ve 2'yi shorts videolar olarak düşünüyorum. Bu üçüncü gün olacak. 3 Day, Day 3. Buradan başlayacağız. O yüzden bir ve ikinci yayın videosunu aramayın. Öyle bir yayın yok. Ve ilk iki pratik eğitimini çok bilinçsiz yapmışım, onu fark ettim. Şimdi daha güzel, bilinçli bir takvim çıkarttım. Ee, Amacım, bir daha söyleyeyim, kimseye kendimi ispatlamak değil ama Sarp ve Yaman'a, benim gibi sıfırdan başlayanlara örnek olmak ya da benim yaşımda olanlara, yaşımı söylemeyeceğim. Eğer ben başarabilirsem birçok kişi de başarabilir. E, Bu linçler geldikten sonra biraz YouTube'da araştırmalar yaptım. PlayStation'da DualSense ile bu oyunu oynamak biraz zor. Bir bilgisayarda klavyeyle oynamak daha pratik. Ama e, bazı oyunculara denk geldim ki müthiş oynuyorlar. Demek ki DualSense oynamak imkansız değil. Belki onlar kadar olamam ama kendimi geliştirebilirim. Birinci günle 30. gün çok fark edeceğini düşünüyorum. Bu giriş konuşmasından sonra hazırsanız başlayalım. Öncelikle burada kendime kısa ayarlar yaptım. Çünkü DualSense'i kendi mekaniğime uygun hale getirmem lazım. Bununla ilgili çok fazla video var, çok fazla setup var. Ben bugün e, kısaca hassasiyetle ilgili şunları kullanacağım. Ee, İnşa modunu 1.8x, düzenleme modunu yine 1.8x kullanacağım. Gelişmiş seçenekleri kullanıyorum. Yatay bakış hızı %44, dikey bakış hızı %42 olacak. Ee, Başka da aklımda olan bir şey yok. Bunu
Ayarları gün geçtikçe ben de deneye deneye kendime en uygun olanını bulmaya çalışacağım. Çünkü gördüğüm kadarıyla her oyuncunun ayarı farklı. Bu şekilde. Dilerseniz oyuna başlayalım. Dediğim gibi 4 haftalık bir program çıkarttım. Hafta hafta gidecek. İlk hafta genelde eğim ve aim training çalışacağız. Tracking çalışacağız. Mekaniklerimi geliştirmek istiyorum. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Uzun yıllar PlayStation oynamaya ara vermiştim. Eski gamer'ız. Biz de evet PlayStation'da çok vakit geçirdik. Ama artık parmaklar eskisi kadar esnek değil. Onu anladım. Hamlamışız. O yüzden mekanik çalışmak çok önemli. Tekrar belli bir seviyeye ulaşabilmek için. Dediğim gibi önemli olan eğlenmek, keyif almak. Tabii ki arada zafer de kazanmak. E, Belki benim gibi oynayıp da özellikle PlayStation üzerinden bu işi başaramadığını düşünenler için de bir kaynak olur, ilham kaynağı ya da genç arkadaşlarım, çocuklar için ve kendi çocuklarım için. Çok güzel olur. İlk olarak ısınma ile başlayacağım. Bu reaction flick ile başlayacağız. Buradaki amacımız ne olacak? Bu hızlı hedefe tepki verme pratiği. Burada amaç ama hız değil, hedefi hızlı bulmak ve tetiğe sakin basmak. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Şöyle bir saniye. Timer'ı da başlatmak istiyorum ki 5 dakika oynayacağız bunu. Burada aşağıdan belki hedefi vurmak daha basit gibi. Yukarıdan üstünlük kurmamız daha doğru olabilir. Ama yukarıdan hedefi vurmak daha zor. Rakibi vurmak. Onunla ilgili de antrenman yapacağız. Kullandığım harita herkesin, birçok kişinin pratik yaptığı bir harita gördüğüm kadarıyla. Haritanın kodlarını açıklamada paylaşacağım. Normalde de oyunda yakın dövüşte çok kendimi başarılı bulmuyorum. Bunun sebebi de aslında stickleri bence iyi kavrayamamak. Buradaki mekaniğin, parmak mekaniğinin zayıf olması. Taarruz tüfeğiyle daha başarılı atışlar yapabiliyorum. Ama dediğim gibi burada amacımız zaten kendimizi geliştirmek. Bunun için antrenman yapmamız gerekiyor. Gerçek hayatta olduğu gibi.
Yayınları banttan da yapabilirdim. Sadece iyi vuruşlarımın olduğu videoları paylaşabilirdim ama bu çok gerçekçi olmaz ve iddialı olmaz da diye düşündüm. O yüzden yayınları canlı açmaya karar verdim. Hem burada kendimi sınayacağım hem de benim gibi yeni başlayanlar için bence bir kılavuz rehberi olabilir 30 günün sonunda. Biraz daha sakin kalmak gerekiyor. Yani şu an karşımızdaki bot ama rakip bu kadar beklemeyecektir. Hızlı şekilde göğüs bölgesine ve baş bölgesine odaklanmak gerekiyor. Bunun için de sakin kalmak çok önemli. Arka arkaya seri ateş etmek sadece bizim şarjörümüzü bitirir. Burada evet şarjör otomatik doluyor. Ama oyunda böyle bir şey yok. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Mesela ilk 2-3 dakika daha kötü gidiyordum. Biraz daha mesela birkaç atışta iyileşti. Çünkü bu ilk pratik olayım. Evet, 5 dakikayı bunda doldurduk. Şimdi yeni eğitime geçeceğiz. Dediğim gibi buradaki amaç hız değildi. Hedefi hızlı bulmak, tetiğe sakin basmak. Bunu çok başarabildim mi? Bence bugün çok başarılı geçmedi ama yarın daha iyi olacağını şüphem yok. Şimdi kontrol ve hassasiyetle ilgili 10 dakikalık bir çalışma yapacağız. İlk 5 dakikasında headshot practice, daha sonrasında da box fight aim çalışacağım. İsterseniz başlayalım hemen vakit kaybetmeden. Burada baş bölgesine hedef almak gerekiyor. Yatay bu arada çalışmalarla ilgili neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım konusunda e, yorum yazarsanız ya da şu an chatte kimse varsa yayına yazarsa değerlendirmek isterim. Çünkü dediğim gibi ben şu an öğrenme aşamasındayım. Kendime bir takvim oluşturdum. Mesela City baş parmağımın içiyle kavradığımda hassasiyeti daha güzel oluyor. Yatayda, dikeyde. Özellikle sağ City. Ama baş parmağımın ucuyla yaptığımda çok hızlı kayıyor. Bu da hedefi almakta zorlaştırıyor benim. İlk tespit ettiğim şu an mesela bu pratikten o. Olay gibi görünüyor ama şu an
Güzel. Gördüğünüz gibi tempolu ateş etmenin aslında hiçbir anlamı yok seri. Çünkü sadece kontrolünüzü kaybediyorsunuz. Tetiğe de sakin basmak sanki daha çok işe yarıyor. Kesinlikle yukarıdan aşağıya ateş etmek beni daha çok zorluyor. Bilmiyorum sizde de öyle mi? Mesela şunu fark ediyorum. Sol stickle hareket ederken sağ stick'i hareket etmeyi, bitirmeyi bırakıyorum. Dolayısıyla yürüyerek hedefi, nişanı takip etmeye çalışıyorum. Bu da beni yavaşlatıyor. Mesela kendimde şu an tespit ettiğim hatalardan biri. Burada sağ stick'i biraz daha zaten onu kullandıkça atışlar daha başarılı hale gelmeye başlıyor sanki. Vay arkadaş. Neyse 5 dakikayı doldurduk. Şimdi diğer praktise geçebiliriz. Bu bölümde refleks değil, biraz sabırlı olmak gerekiyor sanki. Ee, Küçük düzeltmeler özellikle sağ stick'i kullanmaya başladıktan sonra daha iyi sonuçlar aldığım gibi. Şimdi sırada box fight var. Çıkardığım takvime göre. Yine 5 dakikalık bir çalışma olacak. Bu ilk konusunda çok zayıfım arkadaşlar. Hatta hiç oyunda da çok build yapmışlığım yok. Çünkü muazzam bir pratik gerektiriyor.
Mesela özellikle bununla ilgili, bu, bu praktisle ilgili bana önerilerde, tavsiyelerde bulursanız çok sevinirim. Bu daha doğru bir yöntemi olabilir. Gerçekten bu praktiste çok fazla zorlanıyorum şu an. Her yeri yıktık ama vuramadık.
Evet, bu yayında bu eğitimi de burada sonlandıralım. Diğerine geçelim. Ee, Bayağı bir zorlandım. Şimdi 10 dakika takip odak çalışması yapacağım. Bunun için Dodge Tracking yine zorlandığım praktislerden biri. Diyeceksiniz ki hangisinde zorlanmıyorsun? Olabilir, hepsinde zorlanabilirim. Burada merak ettiğim shotgun'la mı yoksa taarruz tüfeğiyle mi eğitim yapmak daha doğru? Yoksa ikisi karışık mı? Arkadaşlar bazen oyunun heyecanına kapılıp e, sessiz kalabiliyorum. Çok fazla bunu da zaman içinde aşacağımı düşünüyorum. O yüzden mazur görün. Bu arada şunu öğrendim. Oyun oynamak zaten çok keyifli bir şey ama yayın yapıp oyun oynamak daha da keyifliymiş. Çocuklarım için yaptığım test yayınlarında bunu keşfettim. Belki kamerayı taksak daha da keyifli hale gelebilir. Çünkü eminim o zaman sizlerle bu praktisi burada sonlandıracağım. Biraz hızlandıracağım yayını. Şimdi yine takip ve odakla ilgili olarak axis tracking, yani yukarı aşağı eksende, çapraz eksende hedef takibi çalışacağız. Bence mekaniği geliştirmek için önemli bir eğitim. Özellikle taarruz tüfeğiyle. En zoru da bu eğitim bir kere pratik yaptım. Başlarda yine elim hiç alışık değildi. Yani gitmekte zorlanıyordum ama eğitimin 5. 6. dakikasında daha eksenlere daha uyumlu hale geldiğini gördüm. Bence çok önemli.
Özellikle sağ baş parmak için bence müthiş bir eğitim. Hedefi takip etmek buradaki en büyük amaç. Mesela ben bu eğitimde birkaç gün sonra daha hızlı yol alacağımı düşünüyorum. Az önce yarım kaldı. Kameramız olmadığı için şu an kamerasız yapıyoruz yayınları. İşte kabız oldu. Yani aşağı yukarı eksende hareket etmek daha kolay ama çaprazlar bayağı zor. Ama daha kolay ilerlenebilecek bir praktis. Birkaç gün sonra daha iyi bir seviyede olacağımı düşünüyorum. Kısaca bu yayına niye başladık? O hem parmaklarımı dinlendireyim hemen kısaca onu da anlatayım. Ee, aslında e, bu linçleri yedikten sonra YouTube'da biraz araştırma yaparken birçok kişinin de PlayStation'da Fortnite oynamayı bıraktığına dair videolar izledim. Sebebi DualSense'de oynamak zor ama e,
PlayStation'da oynayan müthiş oyuncuları gördükten sonra da bunun yapılabilir, imkansız olmadığını, disiplinli bir şekilde çalışmak gerektiğini gördüm. Ee, Bunu yapacağım. 30 günün sonunda bir iddiam yok ama belli bir seviyeye ulaşacağım doğrusunda bir iddiam var. Ee, Bununla ilgili bana ilham olan bir abimin hikayesi var. Ee, Sahilde yürürken gitar çalan gençleri görüyor. Kendisi 50 yaşında. O diyor ne güzel. Gençler eğleniyorlar, keyif alıyorlar. Keşke ben de çalabilseydim şu gitarı. Ee, Biraz daha ilerliyor. Yine bir genç grup yine gitar çalıp şarkılar söyleyip eğleniyorlar. Ee, Hiç şuna bir vakit ayırıp öğrenmedim. Keşke öğrenseydim e, diyor. Devamında birkaç böyle grup daha denk gelince aklında şöyle bir şey canlanıyor. Evet ben bir müzisyen olamayabilirim profesyonel ama kendimi eğlendirecek kadar, tatmin edecek kadar en azından iki şarkılık gitar çalmayı öğrenebilirim. E, Bunu biraz da araba kullanmaya benzetiyor. Herkes Michael Schumacher değil ama milyonlarca araba sürücüsü var. Dolayısıyla hemen bir müzik mağazasına giriyor. Müzik aletleri satan bir mağazaya. Anlatıyor. Böyle böyle öğrenmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Nasıl ya başlayabilirim? Diyorlar ki bu gitarla başlarsın. İşte şöyle bir kitap var, eğitim kitabı. Bunu da alırsan buradan yol alabilirsin. Eve gidiyor. Evdekiler de şaşırıyor hatta ne alaka diye. Ve başlıyor çalışmaya. 1,5 ay sonra e, ailesi ve dostlarına iki şarkılık konser verdi. Gözlerindeki mutluluğu görmeliydiniz. Yani ve şu an ortam oluştuğunda dostlarına, ailesine mini konserler veriyor. Kendisi bir müzisyen değil ama bir hayalini gerçekleştirmiş oldu. Buradan aslında demek istediğim şu, e, evet bu oyunda başlarda kimse çok iyi değil ama neden olmasın belli bir seviyeye çıkmak çok da zor değil, çalışmak gerekiyor. Bana bu challenge'ı başlatırken bu hikaye ilham oldu aslında. Özellikle Sarp ve Yaman'a bu konuda örnek olabilir miyim diye düşündüm ya da onlar Sarp ve Yaman gibi diğer çocuklara ya da benim gibi oynamak isteyip de oynayamayanlara böyle bir yola çıktık. E, Abimizi de bu şekilde anmış olayım. Adını vermedim ama o kendisini biliyor yayını izlerse. Şimdi kısaca son olarak e, High Ground Trekking de yapacaktım ama biraz yayın uzadı. E, Kısa bir horizontal trekking yapıp 2 dakikalık yayını sonlandırmak istiyorum. E, isterseniz onu da beraber yapalım. Buradaki de yani buradaki esas amaç sakin ve sabit bir şekilde e, yatayda kalabilmek. Burada hız değil, stabil olmak çok önemli. Göz ve parmak aynı ritimde giderse bence güzel sonuçlar alınabilir. Ben bunu aslında şöyle yapıyordum bu praktisi. Şöyle gösterebilir miyim bir bakayım. Şu an şöyle vurmaya çalışıyordum ama bunun doğru olmadığını gördüm. Yatayda takip edip buna alışmak daha önemli. Eğer yanlış biliyorsam beni yorumlarda düzeltin. Yarınki çalışmayı ona göre yapayım. Aynen bunun gibi işte. Eğer adamın hareketiyle Steam hareketini eşleştirebilirsem zaten eğitim hedefine ulaşmış oluyorum ama gerçekten zorlanıyorum. Belki sağ stiğin hassasiyetini biraz daha düşürmem gerekebilir. Bununla ilgili de bana vereceğiniz tavsiye varsa mutlaka yazın.
dikkate alırım. Çok da mutlu olurum. Ha, linç yapmak isteyen arkadaşlar varsa da onlar da gelsinler, buyursunlar, yapsınlar. Sadece bir tat katıyorlar. Sorun değil, canları sağ olsun, hakaret olmadığı sürece. Benim oyunuma renk katıyorlar, öyle söyleyeyim. Onlara bir kez daha selam edelim buradan. Sanırım onlar da oyuna ilk başladıklarında benim gibi böyle acemiydiler. Şimdilik burada bugünlük eğitimi sona erdireceğim arkadaşlar. Ne yaptık? Bu arada haritanın kodu zaten ekranın üstünde yazıyor. Ben açıklamalara da bırakacağım. 24-24-43-44-78-24. Zaten Aim Training'deki en popüler harita. Mutlaka inceleyin, bakın. Raiders'ın mekanik haritası versiyon 5. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Aim çalıştık. Ben çalıştım, siz izlediniz. Hata yaptım. Nişanda bazen saçmaladım. Gözümle parmak hareketlerim, stick hareketlerim uyuşmadı. Bunun farkındayım. Ama eğitimi sonuna kadar devam ettim. Bunu 30 gün daha devam ettireceğim. İnşallah 30. günde farkı hep beraber değerlendiririz. Buradaki amaç bir günde çok iyi olmak değil. Her gün biraz daha iyi olmak aslında. Eğer siz de benim gibi yeni başladıysanız, ya artık geç kaldım, 8 yıllık oyun zaten, herkes uzmanı olmuş, bu saatten sonra bunu mu öğreneyim diyorsanız benimle beraber başlayabilirsiniz. Bence gayet keyifli bir oyun, çok da güzel bir oyun. Türkiye'de sanki biraz ama Fortnite az oynanılıyor gibi geliyor. Yurt dışında daha fazla ilgi var gibi diye düşünüyorum. Bunun nedenini bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız ben de bilgi sahibi olmuş olabilirim. Unutmayın, bugün başlarsanız yarın daha iyi sonuca ulaşırsınız her zaman. Hayatta her konuda, her işte bu böyledir. Bu bir oyun olabilir ama yine de hayattaki bir an, bir heyecan. Görüşürüz millet. Yarın 4. gün yayında buluşacağız. Yine aim tracking yapacağız. Davetlisiniz. Görüşmek üzere. Yayın saatini imkanım olursa daha öncesinden bildireceğim. Görüşmek üzere.